Binlerce asker vardı, tek damla su yoktu. Hiç düşündün mü bir ordu susuzluktan nasıl yok oldu? Selçuklular artık geri dönemiyordu. Horasan'da kalmak istiyorlardı ama bu sadece onların kararı değildi. Çünkü karşılarında Gazneliler vardı. Sultan Mesut Selçukluları ortadan kaldırılması gereken bir tehdit olarak gördü. Bunun için ordusunu topladı. Ağır zırhlı birlikler, düzenli askerler ve devasa savaş filleri. Yani yerleşik bir imparatorluğun bütün gücü. Ama karşısında da alışık olmadığı bir düşman vardı. Selçuklular doğrudan savaşmıyordu. Geri çekiliyor, vuruyor ve kayboluyorlardı. Daha önce de karşı karşıya gelmişlerdi. Nesa'da Selçukluları durduramamışlar ve Seras'ta üstünlüğün Selçuklulara geçmesini engelleyememişlerdi. Bu üstünlük Tuğrul Bey'i Nişabur'a taşıdı. Orada bir devlet kurduğunu ilan etti. Adına hutbe okutuldu ama devlet henüz tanınmamıştı. İşte savaş şimdi başlıyordu. Her karşılaşmada Gazneliler biraz daha yıprandı. 2 yıl boyunca Çağrı Bey Gazneli ordusunu adım adım çölün kavurucu sessizliğinin içine çekti. Su kaynaklarından uzaklaştırdı. Su kuyularını işe yaramaz hale getirdi. Yollar uzadı, ikmal koptu, ağır ordu ilerledikçe tükendi ve susuzluk başladı. Selçuklular ise hafifti, hızlıydı ve alışkındı. Gaznelilerin savaşacak gücü kalmadığında kırılma anı geldi. 1040 yılında Dandanakan'da iki güç karşılaştı. Bir tarafta yerleşik bir imparatorluk, diğer tarafta devletini henüz ilan etmiş ama tanınmamış bir güç. 3 gün süren savaşın sonunda Gazneliler tutunamadı. Sultan Mesut kaçtı. Ordu dağıldı. Bir imparatorluk çözülmeye başladı. Horasan el değiştirdi. Gazneliler doğuya, Afganistan ve Hindistan hattına çekildi ve bir daha eski güçlerine ulaşamadı. Selçuklular ise sadece bir savaş kazanmadı. Nişabur'da başlayan o iddia artık gerçek oldu. Artık onlar bir boy değil, bir devletti. Dandanakan ise bir zafer değil, bir başlangıç. Evet, bir sonraki videoda İslam halifesinin nasıl Selçuklulara muhtaç kaldığına tanıklık edeceğiz. Kaçırmamak için kanala abone olmayı sakın unutma.